Hi everyone, my name is Yaren. This is my first YouTube video and my first YouTube experience. Welcome to my YouTube channel. Yes, I know this is weird because I'm speaking English now. You can think, why this girl speaking English? So today we're going to talking about this topic. How can we improve our English? You know, we are in quarantine and we have so much free time. And I think we can learn a new language. Speaking a new language. Speaking a different language. That's so horrible to many people. I'm trying to speaking now, but this is same for me. But I want to break this taboo. I want to start video with English. I will try to give suggestions on this topic for you. I will explain the matters in Turkish because I want you can understand me easily and well. I hope I can help you in this video. Ve Türkçe'ye döndüğüme göre ilk olarak size bahsetmek istediğim madde yabancı şarkılar. Yabancı şarkılar sayesinde kulak aşinalığımız oluşur ve tonlamalara alışırız. Genelde kullanılan dil günlük dil olduğu için kullanışlıdır. Aynı zamanda öğrenmemizi daha kolay ve eğlenceli hale getirir. Bir diğer önerim ise yabancı diziler ve filmler. Çoğu kişi yabancı dili dizilerden ve filmlerden öğrenir. Benim de gerçekten severek uyguladığım bir yöntem. Burada püf noktası ise dilin sade ve anlaşılır olduğu diziler veya filmler seçilmesi. Altyazılı dizi ve film izlerken birçok duyu organımızı çalıştırabiliriz. Gözümüz alttaki geçen Türkçe metni takip ederken kulağımız yabancı metni duyduğunda bunun ikisini birleştirip kafamızda aslında çevirebiliyoruz. Bu konuda gerçekten çok faydalı. Dili sade olan ve gerçekten daha önce de izleyip çok beğendiğim birkaç tane dizi ve film önerisi vermek istiyorum. Dizi olarak önereceğim Friends, The Big Bang Theory, Stranger Things and How I Met Your Mother. Bunlar dizi olarak sade dilli olan diziler. Gerçekten sevdiğim ve bana faydası olduğunu düşündüğüm diziler. Film olarak önerebileceğim ise gerçekten çok sevdiğim Truman Show. Ve aslında Tim Burton filmlerinin tümü gerçekten çok sade dilli ve anlaşılır nitelikte. Tüm filmlerini gerçekten severek izledim ve bana faydası olduğunu düşünüyorum. Bir diğer öneri ise YouTube videoları. Yine aynı şekilde yabancı dizi ve filmleri altyazılı nasıl izliyorsak YouTube videolarını da o şekilde izleyebiliriz. Ama bence asıl güzel olan İngilizce bir videoyu İngilizce altyazılı izlemek. Çünkü bu sayede hazır bir çeviriye erişemiyorsunuz ve kendi kafanızda onu çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu gerçekten öğrenmemiz için bence daha faydalı. Burada da gerçekten çok faydasını gördüğüm ve çok severek takip ettiğim YouTube kanalları var. Bunlardan özellikle Vox ve Smarter Everyday gerçekten her konuda bilgiye ulaşabileceğiniz YouTube kanalları. Denk daha çok bilim ağırlıklı bir kanal. English'te gerçekten dil öğrenmek için çok faydalı bir kanal. Çok fazla örnekler, alıştırmalar yapabileceğiniz ve konuyu anlayabileceğiniz gayet güzel ve sade anlatan bir kanal. Şimdi gelelim uygulamalara. Kendimizi geliştirebileceğimiz birçok uygulama mevcut. İlk olarak önereceğim uygulama Duolingo. Lise yıllarından itibaren kullandığım bir uygulama. Gerçekten kelime bilgisi ve yapı konusunda öğrenmede çok faydalı. Aynı zamanda çok motive edici bir program. Önereceğim diğer uygulama ise LearnMatch. LearnMatch gerçekten çok faydalı bir uygulama. Çünkü alıştırmalarınızı, pratiklerinizi yaptıktan sonra canlı maçlara girebiliyorsunuz. Canlı maçlarda isterseniz arkadaşlarınızla, isterseniz de yeni bir rakip bularak yarışabiliyorsunuz. En kısa sürede sorulara daha çabuk cevap veren bu maçların kazananı oluyor ve bu sizde beyninizde pratiklik yaratıyor. Gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum ve ben de severek kullanıyorum. Ve yeni tanıştığım bir uygulamadan bahsedeyim. Bu uygulamayla tanışalı daha birkaç gün oldu fakat o kadar çok hoşuma gitti ki keşke daha önce tanışsaydım diyorum. Uygulamanın adı Wallscreen. O kadar çok beğendim ki hatta video olarak göstermek istiyorum. Daha önce kaydettiğim bir alıştırma videosunu şimdi izleyebilirsiniz. Are you blackmailing me?
Are you blackmailing me? Blackmail, şantaj yapmak sanırım. Evet. Bana şantaj mı yapıyorsun demiş. We've got to get out of here. I don't think so. Buradan gitmeliyiz. Hiç sanmıyorum. I don't think so. Buradan çıkmalıyız yani. We gotta get out of here. The best part is they work for peanuts. The peanuts. The best part is that they work for peanuts. İşin en iyi yanı fıstık karşılığı çalışıyorlar. No! Don't touch me! Hayır, bana dokunma dedi. I am trying to lose weight because my psychiatrist, Dr. Bernard Hasselhoff, says a healthy body equals a healthy mind. Ooh. Kilo vermeye çalışıyorum diyor. Kilo vermeye çalışıyorum çünkü psikiyatristim. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyor. Ve diğer bir maddeye gelecek olursak yurt dışından arkadaş edinmek. Bunun da gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Akranlarımızla konuşmaya çalıştığımızda söyleyemediğimiz bir kelime ya da cümle yüzünden dalga geçilme olasılığı, potansiyeli çok yüksek olduğu için özgüvenimiz ister istemez kırılabiliyor bu konuda. Ben de bu arayışla yola çıkmıştım aslında. Sosyal medya platformlarından bu şekilde arkadaş edinmeye başladım. Ve gerçekten hatta 2 senedir süren bir tane arkadaşlığım var. İlk başlarda anlaşmak gerçekten zor oluyordu. Çünkü Hindistan'da olan birisiyle benim ortak olarak konuşabileceğim tek dil İngilizce. Bu yüzden de birazcık zorluklar çeksek de ikimizin de çok iyi İngilizcesi yoktu. Fakat yazışarak, birbirimize videolar, ses kayıtları atarak, görüntülü konuşarak bu şekilde hem dostluğumuzu ilerlettik hem de İngilizcemizi geliştirdik. Ve buna da gerçekten faydası olduğunu çok düşünüyorum. Şimdi vereceğim öneri de gerçekten yine çok yaptıklarımdan bir tanesi. Hatta şu anda bile yaptığım bir tanesi. Evde herhangi bir aynanın ya da bir kameranın önüne geçip bir konu belirleyip bunun hakkında İngilizce konuşmaya çalışmak. Bu gerçekten çok zevk veriyor. Çünkü konuyu o an belirlemişsin ve o konu hakkında cümle kuruyorsun. Ve zamanında mesela kamera kaydında zamanında bir şekilde geçtiğini görüyorsun. Biraz panikliyorsun. Bir şeyler söylemem gerekiyor artık diyorsun. Bu yüzden tatlı bir telaş oluşuyor. Gerçekten biraz daha kafayı çalıştırarak güzel cümleler kurabiliyoruz. Bu sayede de o telaşla güzel cümleler kurabiliyoruz. Bazen yanlış cümleler kuruyoruz. Zaten önemli olan da bu. Kaydetmemizin amacı da bu. Daha sonrasında izlediğimizde nerede yanlış yaptığımızı, hangi telaffuz hatalarını yaptığımızı ya da hangi kelimeleri yanlış söylediğimizi, cümleyi yanlış kurduğumuzu görebiliyoruz. Ve yanlışlarımızı düzeltmek için de ekstra bir çabaya giriyoruz. Bu gerçekten çok önemli gelişmemiz açısından. Ve son olarak benim daha gerçekleştiremediğim net olarak fakat gerçekleştirmeyi çok istediğim bir şey. Yurt dışına bir seyahat gerçekleştirerek oradaki insanlarla o an içerisinde gerçekten diyalog halinde olmak. Yurt dışına seyahat gerçekleştirmek bu konuda bence gelinen en iyi noktalardan bir tanesi olurdu. Çünkü senin tam olarak konuşamadığın bir dil fakat oradaki insanların çoğu bu dili konuşuyor ve kendini bir şekilde anlatmak, açıklamak zorundasın. Bunun verdiği o tatlı telaşla gerçekten insanlarla diyalog haline gelip kendimizi daha çok geliştirebiliriz. Buna inanıyorum. Aynı zamanda oranın kültürü, sokak tarzı ya da sokak konuşma tarzı, aksanları, bu konular hakkında da fikir sahibi olmak gerçekten bizim için yararlı olacaktır. Bir konuyu bilmek sadece o konuyu bilmek değil, onun altındaki konuları da, alt başlığındaki konuları da bilmektir. Ve bu sayede de genel kültürümüzü de geliştirerek kendimize katkı sağlayabiliriz. Tabii son madde hariç bunlar lise çağından bu yana benim her zaman fırsat bulduğumda uyguladığım şeyler. Siz de eğer hoşunuza gittiyse bunları belirli aralıklarla uygulayarak öğrenmeyi daha keyifli hale de getirebilirsiniz. Bu da zaten asıl sorun insanların kendine olan özgüveni.
Özgüveni bir yerde aştıktan sonra konuşmanızın önünde de bir engel kalmıyor. Aslında videoya o şekilde girerek, İngilizce konuşarak girerek ben de bunu aşmaya çalıştım. Ne kadar başarılı oldum ya da olamadım tartışılır tabii ki. Fakat biliyorum ki kendim için gerçekten iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. En azından bu konudaki tabularımı yıktığımı düşünüyorum. O önümüzde dizilen, ucu bucağı olmayan domino taşlarının bir tanesine dokunarak aslında iyi bir iş başardım. Bunun sonuçlarını ne zaman göreceğim tabii ki bilemem. Tabii ki çok daha fazla alıştırmalar yapmam lazım kendimi geliştirmek için. Daha çok çaba sarf etmem lazım. Fakat gerçekten güzel sonuç alacağımı düşünüyorum. Bu şekildeki uygulamalarla da sizin de gerçekten güzel sonuç alacağınızı düşünüyorum. Ve bu konuda umarım size yardımcı olabilmişimdir. And I'm back. I came to the end of my suggestions. This is my first YouTube video and maybe this is my last YouTube video. I hope I could help you. Actually, the most important matter is courage. You should work hard and you should do a practice in your free times. You should try a lot, and you never give up. And you trust yourself. You can say yourself, I can do it. Keep your confidence high every time. Because if I can, you can too. Never forget that. Thanks for watching and stay happy.